Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çanta ağız kısımlarında kullandığımız bu şekilde açma kapama yerlerindeki estetik görünümlü oluşması için şu görüntüyü nasıl veriyoruz bunu anlatacağım. Çok basit bir teknik ama elbette bilmeyen arkadaşlarımız vardır diye. Bunları arkadaşlar bakın bu şekilde hazır aparatlar şeklinde tuhafiyelerden satın alıyoruz. Bu noktalardan çantalarınızın ağız kısımlarına da dikebilirsiniz. Örneğin ben şu anda bu çantam için hazırlıyor olacağım bu mıknatıslı aparatı. Bakın bunu sade görünüşte diktiğim zaman bu şekilde bir görünüş oluyor. Ama bir de kenarlarını aynı renkli iplikle gittikten sonra diktiğim zaman oldukça şık bir görünüm elde ediyorsunuz. Bu görünümünü nasıl elde ediyoruz? Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Çantamızı hangi renkte veya hangi kağıt iplikle ördüysek onunla devam ediyoruz. Burada 3 milim tığ tercih ettim. Sizler dilerseniz daha ince tığ numarası da tercih edebilirsiniz. Öncelikle bir kilit işlemi yaparak başlıyorum. Bu şekilde kilit işlemini yaptıktan sonra tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Daha sonra aparat kısmını alıyorum. Bakın aparatımızın bir ön tarafı bir de arka tarafı var. Ön tarafından örmeye başlayacağız. Hemen bu noktada herhangi bir delik kısmına batıyorum ve arkadan ipliğimi çıkartıyorum. Bakın tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim varken üçünü birlikte çıkıyorum. Daha sonra tekrardan üzerine bir ilmek alıyorum ve aynı noktaya tekrar batıp arkadan bir ilmek daha çıkartıp uzatıyorum. Burada ilmeğinizi şuradaki oran kadar uzatmanızı tavsiye ederim. Kısa tutarsanız büzüşme yapar, çok uzun tutarsanız da hoş bir görünüm olmaz. Bakın tığımda 3 ilmek varken yine üçünü birlikte çıkıyorum. Ve bakın ilk örgümü yapmış oldum. Devam ediyorum. Arada herhangi bir zincir çekmiyorum. Tekrardan üzerine bir tane ilmek alıyorum ve diğer bakın hazır olan deliğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp uzatıyorum ve tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örüyorum. Biz buna tekli trabzan veya yarım trabzan da diyebiliyoruz. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve aynı noktaya tekrar batıp aynı işlemleri tekrar yapıyorum arkadaşlar. Uzatıp üçünü birlikte çıkıyorum. Bakın bu noktada da işlemi tamamladım. Bu şekilde araya zincir çekmeden her bir delik boşluğuna batarak arkadan ilmek çıkartarak yarım trabzanlarımı tamamlıyorum. Örerken mutlaka elinizle bu şekilde arkadaşlar el ütüsü yapın. Yani şöyle baskı ile basınçla örgünüzü yatıştırın. Sizin ipliğiniz çok ince ise benim kullandığım bakın orta kalınlıkta bir iplik. Bu iplikten daha ince ise deliklerinize 3 tane yarım trabzan da yapabilirsiniz. Veya buradaki aparatınız yuvarlak kısmı daha geniş bir aparatsa aralarda zincir de çekebilirsiniz. Evet, son deliğe geldim. Bakın arkadaşlar son yarım trabzanlarımı yapıyorum. En son bitişi bakın baştaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapacağım. Arkadan bir tane ilmek çıkartıp buradaki ilmeğimin arasından geçiriyorum. Son bitişte bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu noktada eğer aynı iplikle dikeceğiniz zaman ben aynı iplikle dikmeyi tercih ediyorum. Uzun bir iplik bıraktıktan sonra kesiyorum. Ve ipliğim arasından çıkartıyorum. Başlangıçtaki iplikle burada bir düğüm atabilirsiniz. Sökülme ihtimaline karşı. Bu ipliği arka kısmından bir tığ yardımıyla bu şekilde yürütüp gizleyebilirsiniz. Ve kalan kısmını yine keselim. Ve bakın arkadaşlar aparatımız hazır. Aynı şekilde karşılığında gelen mıknatıs aparatına da aynı örgüyü ve aynı işlemi yapıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar çantamızın açma ve kapama yerine yerleştirerek tamamlıyoruz. Bunu dilediğiniz
çantanızda yapabilirsiniz. Bu şekilde hoş bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Dikişi yine bakın buradaki iplik yardımıyla çantamın bu kısmına dikiyorum arkadaşlar. Bir başka teknik videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.